Yeşilçam birçok gizemli olay içerisinde barındıran bir film sektörüdür. Yeşilçam'da oynayan ünlüler hakkında bazen öyle ilginç tuhaf olaylar var ki şaşırmamak elde değil. Bu çalışmamızda Yeşilçam'ın güzel kadın oyuncusunun aslında bir erkek olduğunu öğreneceksiniz. Bu tarz çalışmaların gelmesini istiyorsanız videomuzu beğenerek bizlere destek olabilirsiniz. Emel Aydan. Bugünün birçok orta yaşlı erkeğinin hayallerini süsleyen Yeşilçam'ın çekici kadını Emel Aydan aslında doğuştan bir erkekti. İşin ilginç tarafı rol arkadaşları da izleyiciler de bu durumu bilmiyordu. Yeşilçam'da erotik film döneminin başlamasından sonra ekranlarda en çok görünen tip olmaya başlayan Emel Aydan 1951 yılında İstanbul'a dünyaya geldi. Yeşilçam ekranlarından sergilediği cesur sahneleriyle adeta dönemin en çok konuşulan ünlülerinden biri oldu. Kariyeri boyunca 20 erotik filmde oynayan güzel oyuncunun hakkında ortaya çıkan gerçek ise duyanları adeta şok etmişti. Emel Aydan'ın geçirdiği bir takım cerrahi müdahalelerle cinsiyet değiştirdiği ve aslında bir erkek olduğu gerçeği o zamanlar magazin dünyasının en çok konuşulan konuları arasında olmuştu. Gerçek adı Erdoğan Kaşif olan Emel Aydan, Türkiye'nin ilk trans kadını olmakla kayıtlara girmişti. 20'li yaşlarda Avrupa'da geçirdiği bir dizi operasyonla güzel bir kadına dönüşen Aydan, İsviçre ve İtalya'da Rita Santiago takma adıyla striptizcilik yapmıştır. Emel Aydan o kadar güzel ve çekici bir kadındı ki kimse onun bir erkek olduğunu ihtimalini aklına getirmiyordu. Ama Emel Aydan aslında erkekmiş. Yaptığı ameliyatlar sonrasında kadına dönüşmüş. Gazanfer Özcan ve Emel Aydan arasında ilginç bir diyalog şöyle geçiyor. 1975 yılında çekilen Ah Nerede Vah Nerede filminin çekimleri esnasında filmin başrolünde yer alan Adnan Şenses, rol arkadaşı Emel Aydan'dan etkilenmişti. O sırada çekim alanında bulunan Gazanfer Özcan'ın ise aklı tamamen başka bir yerdeydi. Emel Aydan'ın gözü bir yerden tanıdık geliyordu. Fakat kim olduğunu bir türlü çıkartamıyordu. Gazanfer Özcan uzun bir süre düşündükten sonra Emel Aydan'ın kim olduğunu buldu. Emel Aydan, Gazanfer Özcan'ın oyuncu arkadaşı Hüseyin Kaşif'in oğlu Erdoğan'dı. Gazanfer Özcan, Emel Aydan'a yaklaşarak "Beni tanıdın mı?" diye sordu. Emel Aydan başını evet anlamında çaresizce salladı. Olay karşısında Gazanfer Özcan şoku günlerce atlatamamıştı. Emel Aydan 12 Eylül 1980 darbesiyle büyük düşüş yaşayan erotik film döneminin kapanmasıyla gece kulüplerinde çalışmaya başladı. Hatta Türk müziğinden Anılar isimli long play bile bulunuyordu. Emel Aydan, Zübük, Banker Bilo, Kibar Feyzo gibi filmlerden tanıdığımız babası Hüseyin Kaşif'in ölümünden sonra üvey annesi Nur Ay ile beraber çeşitli gazino gösterilerine devam etmişti. Şimdilerde ise Bodrum'da sıradan bir hayat yaşıyor. İsterseniz şimdi biraz günümüze doğru ilerleyelim. Bülent Ersoy. Yeşilçam cinsiyet değiştiren oyuncularından bahsederken Bülent Ersoy'u es geçmek tabii ki de olmaz. 1952 yılında Malatya'da dünyaya gelen Bülent Ersoy daha sonra ailesiyle birlikte İstanbul'a göç etmişti. Esas adı Bülent Erkoç'tur. Çok küçük yaşlardan itibaren müzikle ilgilenmeye başladı. Belediye konservatuarı hocalarından özel dersler aldı. İstanbul Belediye Konservatuarı'nı bitiren değerli sanatçı aldığı akademik eğitim vasıtasıyla kendini bayağı geliştirmişti. Ağustos 1980 yılında İzmir Fuarı'nda seyircilerden gelen tezahürat sonrasında göğüslerini açınca İzmir Cumhuriyet Savcılığı hakkında soruşturma açtı. Eylül 1980 yılında İzmir Kordon'daki evinde bir hakime hakaret edince tutuklandı ve 45 gün hapis cezası aldı ve Buca cezaevinde tutuklu kaldı. 14 Nisan 1981 yılında Londra'da özel bir hastanede geçirdiği cinsiyet değiştirme ameliyatıyla kadın oldu. Ancak pembe nüfus kağıdı alması yıllar buldu. Sahne yasağının da kaldırılmasıyla birlikte dönemin başbakanı Turgut Özal'ın öncülüğünde çıkartılan bir kanunla pembe nüfus kağıdını almış oldu. Bülent Ersoy'a 12 Eylül darbesi sonrasında Haziran 1981 yılında diğer travesti ve transseksüel sanatçılarla birlikte sahne yasağı getirildi. Bu dönemde kariyerine Almanya'da devam eden sanatçı orada Türk filmlerinde oynamaya devam etti. Bir müddet de Avustralya'da yaşadı. 1988 yılında Türkiye'ye dönmüştü. Ayta Sözeri. Ayta Sözeri Almanya'da dünyaya gelmiştir. 6 yaşındayken ailesiyle birlikte beraber Almanya'dan İzmir'e taşındı. Ege Üniversitesi İşletme Bölümünden mezun oldu. Kendisini kadın gibi hissettiğini ilk kez ortaokulda fark eden Sözeri bu durumu da ilk olarak annesiyle konuşmuştu. Babası ise bu gerçeği duyduğunda onu evden kibarca kovmuştu. Evden ayrılan Sözeri bir yerde çalışmaya başlamış ve günlerden bir gün o mekanda solist gelmeyince sahneye mecburen Sözeri çıkmış. Daha sonra 20'li yaşlarında ameliyat olan Sözeri kadın olmuştu.
Tiyatro eğitimi de alan Sözeri İstanbul'da restoranda çalışırken bir yönetmen tarafından keşfedilmiş ve Ayta Sözeri Hayat Bağları, Arka Sokaklar, Dudaktan Kalbe dizilerinde yer almış ve birçok filmde de karşımıza çıkmıştır. Sizler için derlediğimiz bu özel videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Daha fazla videoların gelmesini istiyorsanız videomuzu beğenerek bizlere destek olabilirsiniz.